Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni Honda Civic neredeyse bizimle. Neredeyse diyorum. Diyebilirsiniz ki kardeşim neredeyse nereden çıktı? Bu otomobil geçen hafta tanıtılmadı mı? Yeni Honda Civic ile ilgili tüm bilgileri ve tüm gelişmeleri öğrenmeden önce sanırım şu soruyu bir açıklamamız gerekiyor. İlk sorumuz prototip ne demek? Prototip bir nesnenin üretimden önceki son aşaması olarak adlandırabiliriz. Fark ettiyseniz yeni Honda Civic'in de alt tarafında prototip yazısı vardı. Biraz ufakça yazmışlar ama aslında bu yazıyla beraber bize bilgiler veriyorlardı. 17 Kasım'da da bu merakın büyük bir kısmı giderilmiş oldu. Peki her şey netleşti mi? Bunu söylemek için çok erken. Dilerseniz şimdi yeni Honda Civic'e geçmişi ve geleceği üzerinden şöyle bir bakalım ve yeni Honda Civic bize neler getirecek hep beraber yakından öğrenelim. 1972 yılında tanıtılan ve hemen ardından seri üretimine başlanan birinci nesil Honda Civic belki ülkemizde değil ama Japonya pazarında kendine sıkı bir yer bulmuştu. Civic'in bu denli tutulmasının temel nedenleri arasında 1973 yılındaki petrol krizinin yakıt açısından sıkıntı oluşturması ve Honda Civic'in de 1.2 litrelik 4 silindirli ikonik CVCC motoru nispeten daha ucuz ve ekonomik iç döşemeleriyle Honda efsanesinin temellerini de atmış oldu. 1979 yılına gelindiğinde ilk nesline göre biraz daha modernleşen ve sertleşen tasarımı ile ikinci nesline kavuşan Civic, boyutsal ve teknoloji kısmında da geliştirmeler yaşadı. Motor hacimleri ve güç seçeneklerinde de büyümeye gidilerek 1.3 litre hacimli 67 beygir güç üreten motoruna tek alternatif ise 1.5 silindir hacmindeki fakat kendisinden düşük hacimli kardeşine göre 55 beygirlik gücüyle 2 adet CVCC motoru yer alıyordu. Bu iki motor 4 ileri manuel, 5 ileri manuel ve Hondamatic adı verilen 2 vitesli yarı otomatik 3 farklı şanzıman seçeneğiyle yönetilebiliyordu. Yılları kovalayıp takvimler 1983'ü gösterdiğinde Civic artık 3. nesliyle bizimleydi. Bence Amerikalı tasarımına en çok bu nesilde sahip olan Civic, tasarım konusunda oldukça ağır eleştirileri de yine bu kasada almıştı. CRX gibi yine oldukça ikonik ve tarz sahibi bir karoser ile kendine has fan kitlesini yaratmasının yanında 2 kapılı hatchback ve 4 kapılı sedan karoseri için aynı güzel tepkileri alamadı. Peki siz bu Civic karoserleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Standartta 76 beygir güç üreten 1.5 litrelik CVCC motorunun yanında başlarda Japonya pazarı için üretilip ardından Amerika'ya sıçrayan 1.6 litrelik 130 beygir gücündeki Dodge ZC yüksek performanslı motor da SI model seçeneğiyle bu kasada sunuldu. Piyasaya ilk çıktığı yıldan bu yana sadece önden çeker çekiş sistemiyle üretilen Civic ilk defa 3. nesille beraber 4 tekerden çekiş sistemine de bu kasada kavuştu. 1987 yılında 70'ler ve 80'lerin sert köşeli hatlara sahip son Civic modeli 4. jenerasyon olarak kullanıcılarıyla buluştu. Japonya için Dodge VTEC motoru ve Amerika için elektronik yakıt enjeksiyon sistemi ilk defa bu kasada kullanılırken tamamen bağımsız arka süspansiyon sistemine de ilk defa bu model ile geçildi. Benim ayrı bir sempati beslediğim ve Mercedes-Benz ortaklığında üretilen Bellade isimli model de bu kasada üretilmişti. Özellikle tuning dünyasında kendisine oldukça sıkı bir yer edinen ve günümüzde dahi modifiye tutkunlarının ellerinin altında olan 5. nesil Civic 1991'de VTEC motoru ve kendine has sürüş zevkiyle benim de tecrübe etme fırsatı buldum. 6. nesil Civic ise 1995 yılında kullanıcılarıyla buluştu. Tasarımlarında Japon havasının iyiden iyiye hissedildiği Civic modelleri için kalitede artmaya devam ediyordu. 7. nesliyle bence 2000'li yılların en konforlu Civic modellerinden biri olan Civic Sedan, milenyum çağına gerek tasarım gerekse konfor ve teknolojisiyle damgasını vurmuştu. Yıllarımız 2005'e geldiğinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da yollarda en çok gördüğümüz Civic, 16,5 milyonluk satış adediyle oldukça sevildi. Kendinden önceki modele hem en çok benzeyen hem de en az benzeyen 9. nesil Civic, beklenen rağbeti görmezken en az tercih edilen Civic'lerden biri oldu. Yeni Honda Civic ile kıyasımızı yapacağımız 10. nesil Civic ise 2015 yılında üretilmeye başlandı. Şimdi gelelim bizim esası olana yeni Honda Civic'e.
Yeni Honda Civic'in prototipi görücüye çıktığı ilk anda çoğu kesim tarafından çok Avrupa'yı olmuş, VAK grubuna benzemiş gibi yorumlar aldı. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Amerika'nın en çok satan otomobili ünvanını almış bir modelin son neslinde bu başarıya karşı bir jest yaptıkları su götürmez bir gerçek. 10. neslinde Honda Compact Global platformu kullanılan 5. nesil CR-V, 3. nesil Insight ile birlikte üretilen Civic'in 2021 yılında hangi platform üzerinde üretileceği henüz kesinleşmiş değil. Honda'nın Civic'i yeniden tasarlarken kullandığı Man Maximum, Machine Minimum, yani insanın ve onun duyularının daha ön planda olduğu, makineleşmiş bir otomobil yaratmaktan kaçınan felsefesi doğrultusunda daha sofistike ve rafine bir otomobil olacak olan Civic'e önden baktığımızda önceki nesillerini oldukça anımsattığını hemen fark ediyoruz. O heybetli ve kaslı ön tasarımının ciddi şekilde zayıflayıp incelmesi, onun daha oturaklı ve ciddi bir duruş kazanmasına neden oldu. Krom kaplı trimlerle birlikte sis farlarının da tampondan tamamen kaldırılıp yerlerine C şeklinde hava girişlerinin konumlandırılması ona önden baktığımızda daha sert bir yüz ifadesi kazandırıyor. Profilde ise önceki nesliyle karşılaştırdığımızda adeta farklı iki markanın birer modeli gibi duran tasarımı beni gerçekten şaşırtıyor. Güncel Civic'te şişkin çamurlukların devamında ön kapıdan itibaren başlayıp arka stoplara kadar devam eden omuz çizgisi yeni Honda Civic'te farın bitiminden itibaren düz ve keskin biçimde stoplara kadar ilerliyor. Daha düz ve kendinden emin duruşunu devam ettiren bu tasarıma çok kollu siyah jantlar ve ince yanak performans lastikleri eşlik ediyor. En büyük değişim arka tarafta meydana geliyor. Önceki neslinde Gran Turismovari şekilde tavandan itibaren yumuşak şekilde inen arka cam ve bagaj kapağının yerine sedan otomobil olduğunu daha net şekilde vurgulayan bir bagaj kapağına bırakan yeni Civic, benim 2015'teki ilk görüşümde çok yadırgayıp gözümün halen daha çok alışamadığı arka stop tasarımından da vazgeçip daha düz ve eline uzun stop tasarımına geçiş yapıyor. Arkadan baktığımızda tıpkı önde olduğu gibi daha düz ve net bir tasarıma kavuşan yeni Civic, bagaj kapağında verilen doğal spoiler çıkıntısıyla performanslı bir duruş sergiliyor. Performanslı duruşunu tamponun iki ucuna yerleştirilmiş oval tasarımlı egzoz uçlarıyla destekleyen yeni Honda Civic, tüm bu tasarım detaylarını ilk defa kullanıcıya Solar Flare Pearl rengiyle adeta taşlandırıyor. İç mekan tasarımı ise beni gerçekten fazlasıyla mutlu etti. Önceki neslinde bana çok karmaşık gelen fazlasıyla hareketli tasarım dili kullanılan ön konsol ve iç mekan tasarımının yerine aynı dışarıda olduğu gibi daha ince, sade ve ergonomik şekilde yeniden tasarlanan ön konsol alıyor. Yeni Honda Civic ile birlikte tamamen dijital bir sürücü gösterge paneli ve ön konsolun içinden çıkmışçasına konumlandırılan 9 inç Full HD dokunmatik multimedya ekranı ile teknoloji tarafında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Güvenlik kısmında da önemli güncellemelerin yapılacağı yeni Honda Civic'te yaya ve sürücüleri korumaya yönelik radar sistemli güvenlik teknolojileri kullanılacak. Motor seçenekleri ve aktarma organları konusunda da henüz net bir açıklama yapılmayan Civic için benzinli motor seçeneklerinin yanına dünya çapında kullanıma sunulacak hibrit ya da tamamen elektrikli motor seçeneklerinin olması bekleniyor. Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını yakın zamanda tamamen kapatacak olması yeni Civic'lerin yurt dışından ithal olarak gelmesine ve güncel fiyatlarında epeyce yükselmesine neden olacak. Güncel fiyatların yükselmesi yerli üretim Egea'nın ya da Mega'nın önünü açacak mı? Yoksa yeni Honda Civic yüksek fiyatına rağmen tasarım ve teknolojileriyle C sınıfındaki bu sıcak yarışta kendisine yer bulabilecek mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. 2021 yılının baharında yapılacak olan lansman ile birlikte son halini görecek olacağımız Civic sedan ile birlikte sportif bir Civic hatchback, performans odaklı Civic Si, üst düzey yüksek performanslı bir Civic Type R da bizlerle olacak. Peki siz prototipi yayınlanan yeni Honda Civic ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni Honda Civic ile birlikte yenilenen motor kombinasyonlarının arasında hangi seçeneklerin olmasını isterdiniz diye son sorumu da sorduktan sonra videoyu bitiriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayalım. Yeni Honda Civic ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.